Kurnaz Karganın Oyunu Masalı. Günlerden bir gün karga yaz sıcaklarından bunaldığı için dereye yıkanmaya gitmiş. Derenin serin sularında yıkanırken bir yengecin ayağına basıvermiş. Bu duruma çok kızan yengeç kıskacıyla karganın ayağına sıkıca sarılmış. Canı acıyan karga, "Bırak beni, yengeç kardeş, canımı acıtıyorsun," diye yalvarıp yakarmış yengece. Yengeç de, "Sen benim ayağıma bastın, ben de seni yiyeceğim," demiş. Karga, "İsteyerek olmadı ki, özür dilerim," diyerek yalvarmış, yakarmış ama nafile. Sonunda kurnaz karganın aklına bir fikir gelmiş ve yengece, "Eğer beni bırakırsan sana bir geyik getireceğim," demiş. Bu sözleri duyan yengecin keyfi yerine gelmiş ve kargaya demiş ki, "Tamam, bana bir geyik getirmen şartıyla seni bırakıyorum." Karga yengeçten kurtulur kurtulmaz evine doğru gitmek için uçmaya başlamış. Epey uçtuktan sonra susuzluğunu gidermek için yolunun üzerinde bulunan dere kenarına inmiş. Su içmeye başladığında karganın yanına gelen aç bir tilki, "Burada ne arıyorsun?" diye sormuş. Karga da, "Su içmek için buraya indim," demiş ve suyunu içip tam havalanacağı sırada tilki karganın üzerine atlayıp onu yakalayıvermiş. Karga, "Tilki kardeş, ben sana bir kötülük yapmadım. Bırak beni lütfen, evime gideyim," demiş. Tilki, "Karnım çok aç. Hiçbir yere gidemezsin. Seni yiyeceğim," demiş. Karga, "Benim etim senin dişinin kovuğunu bile doldurmaz. Beni bırakırsan seni içinde bir sürü balığın bulunduğu bir yere götürürüm. Sen de karnını bir güzel doyurursun," demiş. Tilki karganın bu sözleri üzerine, "Ama ben yüzme bilmiyorum ki," deyince karga da, "Sen kıyıda durup kuyruğunu suya daldırırsın. Balıklar gelir senin kuyruğuna yapışırlar. Sen de onları bir güzel yer, karnını doyurursun," demiş. Tilki karganın söylediklerini kabul etmiş ve yengecin yaşadığı yere gelmişler. Bizim kurnaz karga tilkiye dönüp, "Sana söylediğim yere geldik. Şimdi kuyruğunu suya daldır," deyince tilki hemen kuyruğunu suya daldırmış. Bu arada karga yengece, "Sana söylediğim gibi güzel bir geyik getirdim. Çabuk kuyruğuna yapış," diye seslenmiş. Yengeç sudaki etli kuyruğa öyle bir yapışmış ki canı çok yanan tilki bütün gücüyle ormana doğru kaçmış ve beraberinde yengeci de götürmüş. Bizim kargaya ne mi olmuş? Karga ormanda yeşillikler içinde, dere kenarında gününü gün etmiş, mutlu mesut yaşamış. Masalımız da burada bitmiş. Bremen Mızıkacıları Masalı. Bir zamanlar yaşlı ve yorgun bir eşek varmış. Sahibinin onu artık daha fazla beslemek istemediği ortaya çıkmış ve bizim eşek, "En iyisi buralardan gitmek," diye düşünmüş. Böylece bir sabah erkenden yola çıkmış. Bir süre yürüdükten sonra iki büklüm bir köpekle karşılaşmış. "Artık sahibime avda yardımcı olamayacak kadar yaşlandım. Sahibim de artık beni beslemiyor zaten," demiş yaşlı köpek. Eşek de gülmüş. "Benimle Bremen'e gelsene, şarkıcı oluruz birlikte," demiş. Yola koyulmuşlar. Çok geçmeden bir damın üzerinde üzgün oturan bir kedi görmüşler. "Çok yaşlandım, fareler bile dalga geçiyorlar benimle," demiş kedi. "Sen de bizimle gel," demiş eşek. "Sesin hala güçlü çıkıyor. Şarkı söyleriz Bremen'de beraber," demiş. Bağıra bağıra şarkılar söyleyerek yola devam etmişler. Bir çiftlik evinin yakınlarından geçerken
kendi seslerinden daha yüksek bir sesle irkilmişler. Sonum geldi diye öten bir horozmuş bu. Sonra eşek, köpek ve kediye yana yakıla anlatmış. Bu akşam sahibimin konukları gelecek. Öyle hissediyorum ki beni pişirip yiyecekler. Eşek de endişelenme. Senin gibi bir ses bize çok şey katar. Haydi gel birlikte Bremen kentine şarkıcı olmaya gidelim demiş. Akşam olduğunda 4 kafadar hayvan yorulmuşlar. Bir şeyler yemek ve uyumak istiyorlarmış. İleride penceresinden ışık süzülen bir kulübe görmüşler. Horoz hemen uçup pencereden içeri bakmış. 4 soyguncu görüyorum. Nefis bir masanın başında türlü türlü yemek yiyorlar demiş. Eşek hemen atılmış. Bir planım var. Birbirlerinin sırtına tırmanmışlar. En altta eşek, sonra köpek, onun üstünde kedi ve en üstte de bizim horoz pencereye yaklaşıp çıkarabilecekleri en yüksek sesle bağırmaya başlamışlar. İmdat, bu bir hayalet demiş soygunculardan birisi. Bir diğeri de bence canavar demiş. Öteki de bence cadılar bastı burayı deyince bir diğeri de annemi istiyorum diye basmış bağırtıyı. Birkaç dakika sonra 4 şarkıcı soygunculardan kalan yemek masasındaymış. Bizim 4 kafadar hayvan karınlarını bir güzel doyurmuşlar ve uyumaya başlamışlar. Geceleyin onlar uyurken soyguncular geri gelmişler. Ama bizim kafadar hayvanlar hazırlıklıymış. Soyguncular içeri girer girmez eşek şimdi demiş ve saldırıya geçmişler. Soyguncular hem hayvanların hep bir ağızdan bağırmaları hem de eşeğin tekmeleri, köpeğin ısırmaları, kedinin tırmalamaları karşısında daha fazla dayanamayıp kulübeden kaçıp canlarını kurtarmışlar. Öyle bir kaçmışlar ki onları görenler akıllarını yitirdi sanırlarmış. Soyguncuları kulübeden defeden bizim 4 kafadar hayvan bu küçük kulübeye yerleşmişler. Bremen'e gitmeyi de bir süre ertelemişler. Ama her gün şarkı söylemeyi unutmuyorlarmış. Eğer bir gün onları dinleme şansınız olursa Bremen sakinlerinin ne büyük bir tehlike atlattıklarını anlarsınız. Unutmayın, mutlu olabilmek için çok güzel yerlere, çok güzel mekanlara gerek yok. Mutlu olabilmeyi bilmek önemli. Masalımız da burada bitmiş. Keloğlan ve kokulu çiçek. Bir varmış bir yokmuş. Çok eski zamanlarda uzak köylerin birinde annesiyle birlikte yaşayan bir Keloğlan varmış. Bu Keloğlan'la annesi evlerinin bahçesinde yetiştirdikleri sebzelerle ve tarlalarında yetiştirdikleri buğdayla hayatlarını sürdürürlermiş. Fakir bir hayat sürerlermiş ama Keloğlan bunu etrafındaki kimselere söylemezmiş. Etrafındakilere hep krallar gibi yaşıyoruz, çok güzel yemekler yiyip içiyoruz dermiş. Bu Keloğlan çok akıllı birisiymiş. Akıllı olduğu kadar da çalışmayı hiç mi hiç sevmezmiş. Annesi Keloğlan'dan bahçeden bir sebze istese Keloğlan oturur uzun uzun düşünürmüş. Bahçeye gitmeden o sebzeyi buraya nasıl getirebilirim diye. Ama annesi bu durumu hiç mi hiç sevmez. Keloğlan'a bundan dolayı çok kızarmış. Günler böyle birbiri ardına gelip geçerken
Keloğlan'ın annesi bir gün çok hasta olmuş ve evdeki bütün iş bizim Keloğlan'a kalmış. O tembel mi tembel, çalışmayı hiç sevmeyen Keloğlan gitmiş yerine çalışkan, her şeyi kendi başına hızlı bir şekilde yapan bir Keloğlan gelmiş. Annesi yattığı yerden Keloğlan'dan ne istese Keloğlan onu hemen yapıyor. Annesinin bir an evvel iyileşmesi için ona birbirinden güzel çorbalar da pişiriyormuş. Bu durum böyle günlerce devam edince Keloğlan artık yorgunluktan bitap düşmüş. Bir gün bahçede bir iş yaparken şöyle ağacın gölgesine oturmuş. O sırada ağacın dalına konan bir kuş Keloğlan'a şöyle seslenmiş. "Hey sen oradaki çalışmayı sevmeyen oğlan. Çalışmak çok zor değil mi?" deyince Keloğlan çok şaşırmış. "Ben uyudum da rüya görüyorum herhalde," demiş kendi kendine. Böyle deyince de ağacın dalındaki kuş ona tekrar seslenmiş. "Hey, sen benim söylediklerimi duymuyorsun herhalde. Rüyada falan da değilsin bu arada. Sen saraydaki prensesin başına gelenleri duydun mu? Kızcağız çok kötü bir hastalığa yakalanmış. Bir türlü mutlu olamıyormuş. Babası kral çok uğraşmış, çabalamış ama prensesin hastalığına bir çare bulamamış. En son prensesin hastalığını iyileştirene, onu mutlu edip güldürene kızını vereceğini söylemiş. Kızını mutlu edecek kişiyi kendine damat olarak alıp kızıyla birlikte evlendireceğini, onlara çok güzel bir düğün yapıp hayatları boyunca da onlara kol kanat gereceğini söylüyor demiş. Bizim Keloğlan kuşun söylediklerini duyar duymaz hemen havalara zıplamaya başlamış. O anda annesinin daha önce söylediği çiçekler aklına gelmiş. Az ilerideki dağın yamacında açan çiçekleri gidip büyük bir hızla toplamış. Topladığı çiçeklerin prensesi mutlu edip güldürebileceğini biliyormuş Keloğlan. Ve topladığı çiçekleri bir araya getirip bir demet yapmış ve sarayın yolunu tutmuş. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş ve sarayın kapısına varmış. Sarayın kapısına vardığında görevliler onu içeri alıp padişahın huzuruna çıkarmışlar. Keloğlan'dan önce birçok kişi gelip mutsuz prensesi mutlu edebilmek için çok çabalamışlar ama bir türlü başarılı olamamışlar. Keloğlan padişahın huzuruna çıkar çıkmaz elindeki çiçekleri prensese uzatıp "Size çok güzel çiçekler topladım. Sizin kadar güzel değiller ama umarım hoşunuza gider," demiş. Prenses çiçekleri alıp kokladıktan sonra bütün mutsuzluğu geçmiş. Hatta kahkahalarla gülmeye başlamış. Prensesin böyle mutlu olması kral ve kraliçeyle birlikte orada bulunan herkesi mutlu etmiş. Prenses artık çok mutluymuş. Kral da bunun üzerine sözünü tutmuş. Prenses ve Keloğlan'ı çok güzel bir düğünle evlendirip onları saraya yerleştirmiş. Bir masalda da Keloğlan prensesle evlenmiş oldu. Köyde fakir bir hayat süren annesini de yanına alan Keloğlan ömrü boyunca prensesle mutlu bir hayat yaşadı. Bu masalımız da burada bitmiş. Tarla faresi ile şehir faresi masalı. Bir zamanlar uzak bir şehirde, güzel mi güzel bir evde bir şehir faresi yaşarmış. Yalnızlıktan sıkılan şehir faresi kendisine bir arkadaş aramak için şehirden çıkmış, kırlarda, tarlalarda dolaşmış. En son bir tarlada rastladığı tarla faresi ile arkadaş olmuş. Çok çabuk kaynaşmışlar. İkisi birbirlerini çok sevmişler. Aralarında güzel bir dostluk kurulmuş.
Şehir faresi sık sık tarla faresini ziyaret edermiş. Birlikte kırlarda güle oynaya vakit geçirirlermiş. Diledikleri kadar koşar, zıplar, yuvarlanırlarmış. Bir gün şehir faresi arkadaşını yemeğe davet etmiş. "Bu akşam bize gel. Sana güzel bir sofra hazırlayayım. Azıcık miden bayram etsin," demiş. Bu davete tarla faresi çok sevinmiş. Yiyeceği yemeklerin hayalini kurmaya başlamış. Bütün gece rüyasında çörekler, börekler, tatlılar, pastalar görmüş. Bu arada şehir faresinin evinde bir telaş, çeşit çeşit yiyecekleri evin mutfağındaki dolaptan azar azar toplayan şehir faresi arkadaşı için bütün hazırlıkları tamamlamış. Akşam olmuş, tarla faresi kalkıp gelmiş. Bakmış masanın üzeri çeşit çeşit yiyeceklerle dolu. Masada hiçbir şey eksik değilmiş. Hemen sofraya oturmuşlar. Ziyafet neşeli başlamış. Tarla faresi önce pastadan bir lokma alacakmış. Tam elini uzatmış, dışarıdan sesler gelmiş. Şehir faresi hemen deliğine kaçmış. Ardından da tarla faresi kendini zor atmış deliğe. Korkudan kalpleri küt küt atıyormuş. Tarla faresi sormuş: "Evin kedisi olabilir mi?" Şehir faresi de cevap vermiş: "Sanırım onun gürültüsüydü." Bir süre sonra yeniden sofraya oturmuşlar. Ama artık eski neşeleri kalmamış. Tedirgin olmuşlar. Tarla faresi bu kez elini böreğe uzatmış. Tam lokmaya ağzına atacakmış. Yine sesler işitmişler. Apar topar ikisi de kendilerini deliğe atmış. Çok korkmuşlar. Tarla faresi artık masadaki yiyecekleri yiyemeyeceğini anlamış. Ve arkadaşı şehir faresine sormuş: "Evin hanımı olabilir mi o ses?" Şehir faresi de cevaplamış: "Belki odur, bilemedim." Sesler kesilince delikten çıkmışlar. Şehir faresi: "Kusura bakma, bazen böyle şeyler oluyor. Haydi yemeğimize devam edelim, yiyecekler bizi bekliyor," demiş. Ama çok üzgün olan tarla faresi: "Bu kadar yeter. Korku içinde yemek istemem. Lokmayı ağzıma atacakken acaba birisi mi gelecek? Evdeki insanlardan biri mi, yoksa bir kedi mi gelecek diye düşünmek istemiyorum. İyisi mi, yarın sen bana gel, kuru ekmek yeriz ama kimse de bizi korkutamaz. Azıcık aşım, ağrısız başım," demiş. Bu masalımız da burada bitmiş. Hansel ile Gretel masalı. Bundan yıllar önce bir ormanın kıyısında küçücük bir kulübede yaşayan bir oduncu, karısı ve 2 çocukları varmış. Oduncunun karısı çocuklarına her gün masallar okur, onları mutlu etmeye çalışırmış. Günlerden bir gün oduncunun karısı öbür dünyaya göçünce çocuklar ve oduncu bir başlarına kalmışlar. Babaları hem odunculuk yaparak para kazanmaya çalışıyor hem de çocuklarına bakıyormuş. Tek başına hem iş hem çocuklarla baş edemeyen baba birkaç yıl sonra tekrar evlenmiş. Oduncunun yeni karısı zengin bir aileden geliyormuş. Ormanın kıyısında yıkık dökük bir kulübede oturmaktan ve sefalet içinde yaşamaktan da nefret ediyormuş. Üstelik üvey çocuklarını da hiç sevmiyormuş. Hansel ile Gretel çok soğuk bir kış gecesi yataklarına yatmış,
uyumaya hazırlanırken üvey annelerinin babalarına "Bu kışı nasıl geçireceğiz? Çok az yiyeceğimiz kaldı. Eğer bu çocuklardan kurtulmazsak açlıktan öleceğiz" dediğini duymuşlar. Babaları bu sözler karşısında bağırarak teklife karşı çıkmışsa da karısı "Tartışmaya gerek yok. Ben kararımı verdim. Yarın onları ormana götürüp bırakacağız" demiş. Gretel bunları duyunca ağlamaya başlamış. Abisi Hansel onu teselli etmiş. "Ne olur endişe etme Gretel. Evin yolunu bir şekilde bulup döneriz" demiş. O gece geç saatlerde Hansel gizlice dışarı çıkarak cebine bir sürü çakıl taşı doldurmuş. Sabah olduğunda ailece ormana doğru yürümeye başlamışlar. Babaları anne ve çocuklardan ayrılmış, üvey anne Hansel ve Gretel'i tek başına ormana doğru götürmüş. Yürürlerken Hansel cebindeki çakıl taşlarını kimseye fark ettirmeden yere atıp geçtikleri yolu işaretlemiş. Öğle üzeri üvey anneleri onlar için bir ateş yakmışlar. Sonra da onlara az bir iş olduğunu ve hemen geri döneceklerini söyleyip yanlarından ayrılmış. Bir daha da geri gelmemiş. Gece olunca ormanda yaşayan hayvanların korkunç sesleri yankılanmaya başlamış. Kurtlar etrafta olurken korkudan tir tir titreyen Hansel ve Gretel ayın doğduğuna çok sevinmişler. Böylece ay ışığında parlayan çakıl taşlarını izleyerek evlerine doğru yürümüşler. Çocuklar evlerine döndüklerinde babaları onları bir anda karşısında görünce çok sevinmiş. Üvey anneleri de sevinmiş gibi davranmış ama aslında kararını hiç değiştirmemiş. İçten içe çocukların geri dönmesine çok bozulmuş. 3 gün sonra üvey anne onlardan kurtulmayı tekrar denemeyi istemiş. Gece olunca çocukların kapılarını kilitleyerek Hansel'in çakıl taşı toplamasına izin vermemiş. Ama bizim Hansel zeki bir çocukmuş. Sabah ormana doğru yürürlerken akşam yemeğinde cebine sakladığı kuru ekmeğin kırıntılarını yere saçıp yine arkasında bir iz bırakmış. Öğleye doğru üvey anneleri yine bir bahane uydurup çocukları tekrar ormanda yalnız bırakıp ayrılmış onlardan. Onların geri dönmediklerini gören Hansel ve Gretel bu kez hava kararmadan evlerine dönmek istemişler. Ama maalesef eve geri dönmek için bıraktıkları izleri bulamamışlar. Çünkü kuşlar bıraktıkları bütün ekmek kırıntılarını yiyip bitirmişler. Gretel ağlamaya başlamış. Hansel de umutsuzluğa kapılmış ilk defa. Çünkü bu defa gerçekten ormanda kaybolmuşlar. Ormanda 3 gün 3 gece aç karnına ve korkudan titreyerek dolanıp durmuşlar. 3. gün bir ağacın dalında bembeyaz bir kuş görmüşler. Kuş onlara güzel sesiyle şarkılar söyleyince onlar açlıklarını unutup kuşun peşine düşmüşler. Kuş onları tuhaf bir evin yanına getirmiş. Bu evin duvarları, çatısı, penceresi, kapıları, her şeyi şekerlerden, şekerlemelerden oluşuyormuş. Hansel ve Gretel bu evi gördüklerinde gözlerine inanamamışlar. Çok lezzetli görünüyormuş. Çocuklar tüm yorgunluklarını unutup evden birer parça alıp yiyecekleri sırada içeriden bir ses duyulmuş. Bir bakmışlar ki kapıda dünya tatlısı yaşlı bir teyze duruyor. Çocuklar başlarına geleni yaşlı kadına anlatınca kadın çok üzülmüş ve çocuklara acımış, onları içeri almış.
İçerisi de evin dışı gibi değilmiş. Korkutucu, değişik bir yermiş. Ama çocuklar yorgun ve aç oldukları için bunu hiç önemsememişler. Yaşlı kadın çocukların önüne çeşit çeşit yemekler ve tatlılar koymuş. Çocuklar daha önce hiç yemedikleri yiyecekleri yemişler ve karınlarını bir güzel doyurmuşlar. Ondan sonra da yumuşacık kuş tüyü yataklarda yatmışlar. Sabah olduğunda uyandıklarında yaşlı kadın evde yokmuş. Evi merak ettiklerinden dolaşmaya başlamışlar. Koridorun sonunda küçük bir kapı gözlerine ilişmiş. Kapıyı açınca içeride sandıklar dolusu altınlar, değerli hazineler, mücevherler olduğunu görmüşler. Hem çok şaşırmışlar hem de çok sevinmişler. Hansel içeri girmek istemiş ve bu sırada duyduğu sesle irkilmiş. Çocuklar arkalarına döndüklerinde karşılarında duran cadıyı görmüşler. Meğer bizim sevimli yaşlı kadın çocukları tuzağına düşürmek isteyen kötü bir cadıymış. Çocuklar evden kaçmaya çalışmışlar ama maalesef kapı kilitliymiş. Cadı Hansel'i saçından tuttuğu gibi çekerek sürükleyip onu demir bir kafese kilitlemiş. Sonra da Gretel'i sürüye sürüye zorla mutfağa götürmüş. Kardeşin çok zayıf. Ona yemekler pişir. Onu şişmanlat. Eti budu yerine gelince ağzıma göre bir yemek olacak. Ama sen hiçbir şey yemeyeceksin. Bütün yemekleri kardeşin yiyecek demiş. Gretel çaresiz bir şekilde kötü kalpli cadının söylediklerini yapmış. Neyse ki Hansel akıllı ve soğukkanlı bir çocukmuş. Gözleri pek iyi görmeyen cadıyı kandırmaya karar vermiş. Her gece cadı uyurken kafesin altındaki yeri kazıyor. Kardeşinin verdiği yemekleri yemeyip kazdığı yere gömüp saklıyormuş. Cadı ise Hansel'in şişmanlayıp şişmanlamadığını anlamak için sabah olunca onu kontrol ediyormuş. Ve cadı gün içinde defalarca mutfağa gidip Gretel'e daha fazla yemek yapmasını, kardeşinin karnını doyurup şişmanlatmasını söylüyormuş. Bu böyle günlerce sürmüş. Bir gün artık cadının sabrı taşmış. Şişman zayıf fark etmez. Bugün Hansel böreği yapacağım demiş. Ve Gretel'e dönüp fırına git bakalım. Hamur tam pişmiş mi? Bir bak demiş. Çok korkan Gretel cadının onu fırına iteceğini anlamış. Ve hemen bir plan kurup başımı fırına sokamıyorum. Hamur pişmiş mi, pişmemiş mi göremiyorum o yüzden demiş. Cadı elinin tersiyle hızla onu kenara itmiş ve başını fırına sokmuş. Gretel de bunu fırsat bilip tüm gücüyle yaşlı cadıyı fırına itmiş, sonra da fırının kapağını kapatmış. Cadı layık olduğu cezayı almış. Gretel cadının anahtarları sakladığı yeri biliyormuş. Hemen koşup anahtarı aldığı gibi kardeşi Hansel'i kilitli olduğu kafesten kurtarmış. Fırından çıkan alevler kısa sürede evi de kaplamış. İki kardeş yanmakta olan bu evden kaçıp kurtulmuşlar. Ama ormanda nereye gideceklerini bilememişler. Bir süre sonra karşılarına bir dere çıkmış. Derenin kenarında kocaman bir ördek Hansel'i ve Gretel'i birer birer alıp derenin karşısına geçirmiş. Çocuklar etrafa dikkatli bir şekilde bakınca bulundukları yeri tanımışlar. Hızla
hiç durmadan evlerine doğru koşmuşlar. Evlerine vardıklarında çocuklarını karşısında sağ salim gören baba çok mutlu olmuş. Sevinç gözyaşları içinde onları ormanda bırakan üvey annelerinin kendisini de terk edip baba evine döndüğünü söylemiş. Ve üvey annelerine engel olamadığı için çok üzgün ve pişman olduğunu tekrar tekrar söylemiş çocuklarına. Çocuklar babalarını çok sevdiklerinden hemen onu affetmişler. Şimdi babalarını bir sürpriz daha bekliyormuş. Hansel ceplerinden, Gretel de önlüğünün cebinden cadının evinde buldukları altınları, değerli hazineleri, elmasları, mücevherleri çıkarmışlar. Babaları gözlerine inanamamış. Böylece ailenin tüm sıkıntıları sona ermiş. O günden sonra da ömürlerini mutluluk ve zenginlik içinde geçirmişler. İnsanlara kötülük yapanlar elbet gün gelir cezalarını bulurlar. Bu masalımız da burada bitmiş. Gökten 3 elma düşmüş. Birisi masalı dinleyenlere, birisi Hansel ve Gretel'e, birisi de masalı anlatana.